Merhaba anne baba, ben Irmak Zentürk. Bugün de sana bu işin kolayı var demeye geldim. Konu başlığımız uyku konusunda bilmediğin 3 şaşırtıcı gerçek. Evet, çocuklarımız belli yaş dönemlerinde özellikle 1,5 yaştan itibaren akşam uykularını daha geç yapmaya başlıyorlar. Anne bir masal daha, baba birazcık su içeceğim, çişim geldi diye bizi yatak odasında oyalama eğiliminde oluyorlar ve en sonunda onları uyutmamız bazen gece 9.30-10'ları, hatta bazı vakalarda 11'leri buluyor. Sonra da diyoruz ki çocuğum zaten sabah erken uyanmıyor, 10.30-11'e kadar uyuyor, kreşe de gitmiyor, böyle olsun ben daha rahat ediyorum. Ama bilmediğimiz şaşırtıcı 3 gerçeği hemen sıralamaya başlıyorum. Çok dikkat et. Bir çocuk 6 yaşına kadar biyolojik saatiyle yaşar. Bu da ne demek? Eğer güneş doğduktan sonra hala uykudaysa ya uykusunu alamıyordur ya da gerçekten çok yorgundur. Ertesi gün yorgun olarak kalkıp okula gitmiyorsa bile annesinin ona söylediklerini öğrenemez, duygu durumunu orantılayamaz, sinirli bir yapıya sahip olur. Genelde bu her şeye hayır diyen çocuklar uykusunu alamamış çocuklardan oluşur. Sakın oyuna gelme anne baba. Eğer çocuğun akşam 9'dan sonra hala uyanıksa hem ertesi gün bildiklerini hafızasına yazamayacak, yani 12'ye 12.30'a kadar mızmız, uykusunu alamamış ya da çok eğlenceli bir çocuğun bile olsa öğrendiklerini beyinle işleyemediği için gerçekten gelişiminde aksaklık yaşayan bir miniye dönüşecek. İkinci gerçeğimiz, öğlen uykusunu uyudu diye çocuk daha geç uyuma eğiliminde olmaz. Çocuklar öğlen uykusunu 6 yaşına kadar yaparlar. Bu da yine biraz önce söylediğim gibi gün içinde öğrendikleri şeyleri hafıza kodlarına yazmalarına yardımcı olur. Yani ona anlatılan bir masalı, gördüğü bir simgeyi ya da toprağı ellediği zaman alacağı motor aktiviteyi beynine yazmayı, kodlamayı kolaylaştırır. O yüzden öğlen uykusu çok ama çok önemli. Eğer öğlen uykuları akşam 6'ya 6.30'a kadar sarkmıyorsa, akşam 4-4.30 gibi gözlerini neşeli bir şekilde dünyaya açıyorsa, akşam 8.30'da uykuya geçmesinde hiçbir sakınca yok. Hem de unutma, ne demiştim? Tam 6 yaşına kadar. Üçüncü gerçek, akşam 7.30-8 bandında yemek yemiş bir minik kesinlikle 9'da uykuya dalamaz. Dalsa bile gece 12 bandında ya bir kabusla ya da susadım, çişim geldi diye uyanacaktır. Bu da anne babanın gece yarısı uykusunu bölecektir. Dahası eğer 2-4 yaş arası bir minikten bahsediyorsak karanlıkta korkacak, anne babayla yatmak isteyecektir. Bu da sizi eğer yatağınıza koynunuza almıyorsanız uykunuzu bölecek bir sorun olarak karşınıza çıkacak. O yüzden ne yapıyoruz? Miniklerimize akşam 6-6.30 sularında yemek yedirmek gayret ediyoruz. Anne babayla beraber sofrada oturmasını isteyebiliriz. Bu en doğal hakkımız. Çünkü biz de her gün işe gidiyoruz ve yoruluyoruz. Çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmek, beraber sofrada yemek yemek istiyoruz. Evet, ben de bunları yaşadım. Ama önemli olan onları mümkünse eğer bakım veren kişiyle ya da anne evdeyse anneyle akşam 6-6.30'da yedirip baba geldikten sonra ya da anne baba beraber işten geldikten sonra onların yanında bir küçük yoğurt yemesi, işte bir küçük ekmek atıştırması, bir küçük salata alması ve o anneyle babayla bu şekilde sohbet etmesi olacak. Çünkü akşam 8'de yemek yiyen bir çocuk 1,5-2 saat sonra daha yemeği hazmedemediği için uykuya dalmakta güçlük çekecek. Dahası uykuya dalsa bile gece yarısı ya kabusla ya da tuvalet ihtiyacıyla belki de susadım diye uyanacak, annesini babasını uyandıracak. Yani neymiş? Tekrar özetlersek eğer, çocuğun gelişimi için uyku çok ama çok önemli. Bir çocuk saat 6.30-7 sularında kalkıp özellikle kreşe gidiyorsa ya da okula gidiyorsa kendi kendine uyanabilmesi lazım. Kendi kendine uyanmak derken güler yüzlü bir uyanmaktan bahsediyoruz. Anne babanın hadi okula geç kalıyoruz şimdi uyan ısrarlarıyla uyanması onun kendi kendine uyanamadığının en önemli işaretidir. Çocuk kendi kendine uyandığı zaman uyku treni, bir sonraki videomda size bunu da anlatacağım. Uyku trenini yakalaması çok ama çok önemli. Bu da çocuğun ay be ay gelişimine bağlı olarak, mesela küçük bir örnek verebilirim. 10 aylık bir bebek genelde her 2,5 saatte bir uyumak ister. 2-3 yaşındaki bir minik ise artık günlük uykusunu 1'e indirmiş olur. Bu da 7-7,5 bandında
uyanan bir çocuğun 12.30'da ilk uyku sinyallerini vereceği anlamına gelir. Tabii ki de eğer çocuğumuz evde büyümüyorsa ve bir okula, bir kreşe gidiyorsa kreş öğretmenleri onu 12.30'da yatıramayacaktır. Çünkü okullarda, ben de kendi kreşimde böyle çalışıyorum. Okullarda çoklu çocuğa bakım verilen yerlerde bütün çocukların aynı ritüele girmesi ve onlara bakım veren kişilerin de mola alması esas alınır. Bu da en doğal hakları. O yüzden çocukları bir de uyku rutinine sokarlar, tuvalete götürürler ve 1.30'da yatağa koyarlar ki 3.30-4'e kadar bir şekilde bu çocuklar uykuda olsun diye. Çok normal bir şey. Ama eğer 7'de anne baba zoruyla kalkıyorsa çocuk, çünkü geceden 9.30-10'da, hatta bazen 11'de uykuya daldıysa 7'de uyanması güç olur. Uykusunu alamadan uyanır. Okulda aktivitelere ya da evde aktivitelere pek katılamaz. Çok eğlenceli bir mizah yapısına sahip de olmaz. Yemeyeceğim, yapmayacağım, televizyon izleyeceğim döngüsü gayet 12-12.30'a kadar devam eder. Hatta uykusunu hiç alamamış ve yorgun bir çocuksa bu onun iştahını da kesinlikle etkileyecektir. 12.30'da da çocuk eğer kreşte uykuya dalmıyorsa, işte bu durumda uykuya dalamama yoluyla kendini gösterir. Burada anne baba olarak düştüğümüz en büyük hata ise çocuğum öğlen uykusu uyuyor, akşamları uykusunu sarkıtıyor, onu ben daha da geç yatırayım. Ya da daha çok şunu görüyorum, çocuğun öğlen uykusunu artık keseyim çünkü gece 11'e kadar uykuya dalamıyor çocuğum. Demek ki çok uyuyor. Hayır, çok uyuyan çocuk yoktur. Tekrarlıyorum, uyku uykunun mayasıdır, hem de tam 6 yaşına kadar. Sizi anlıyorum. Bazen kendinizi suçluyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu çok doğru. Çünkü anne baba olmadan önce bize uyku eğitimi verilmiyor. Bize çocuğun ihtiyaçları tam olarak öğretilmiyor. Duyduğumuz kadarıyla yetiniyoruz ve genel toplumsal inanç, çocuğu çok uyuttun, burada uyumaya mı geldiniz? Tabii ki de geçeceğiz. Çocuk birazcık annesinin tadına varsın. Anneyle babayla yemek yesin. Hop, saat oldu 9. Bu arada çocuk uyku trenini çoktan kaçırdığı için anne uyumayacağım haykırışları başlıyor. Biz de iyicene panik oluyoruz. Hadi bakalım ne yapalım? Yarın 9'a kadar uyudu. Ben de biraz uykumu aldım. Öğlen uykusuna atalım. İşte bunu yaptığımız zaman ne dedik? Çocuğun iştahı kaçıyor. Çocuğun öğrenmesi güçleşiyor. Çocuk daha mızmız bir yapıya sahip oluyor. Çünkü onun tek ihtiyacı olan şey sağlıklı, biyolojik saatine uygun bir uyku düzeni. Hatta bir de anne baba olarak bakalım. Hangimiz istemeyiz? Çocuklarımız 8.30-9 bandında yatağa girip mışıl mışıl uyumuş olsun. Biz de eşimizle hoş sohbet bir şeyler paylaşalım. Dizimizi rahatlıkla izleyelim. Anne uyumayacağım çığlıkları olmasın. Onun yanına gittiğimizde artık of be yeter artık yat yoruldum demeyelim. Mutlulukla bir iki masal okuyalım. Ona güzel bir öpücük verelim ve akşam 9 biz yorgunluktan bitap düşmeden kendi salonumuza, odamıza çekilelim. Hayatı dengeye sokmak aslında çok çok kolay anne. İlk olarak çocuğumuzun ay be ay ne kadar uykuya ihtiyacı olduğunu okumakla başlayalım. Ve unutmayın, az uyku diye bir şey yoktur. Ama uykusunu alamamış çocuk size gün bir gün hayatı zorlaştırır. Eğer benim dediklerimden memnunsan, eğer anlattıklarım senin sorunlarına da bir iki parantez açabiliyorsa lütfen yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutma, beni takip et ve aklına gelen sorular varsa lütfen aşağıya yorumuna ekle.